Merhaba, nasılsınız? Aslında biraz konuşmak istiyordum, yazacaktım ya da story çekecektim. Sonra dedim, hadi bir yayın açayım. Yani birazcık böyle dertleşme gibi de olabilir. Merak ettim sizleri de. Buradan neler yazılacak? Neler oluyor, bitiyor? Ruh haliniz nasıl? İyi olduğumuzu düşünüyoruz ama aslında o kadar da iyi değiliz. Altta böyle bilinç altında kim bilir neler oluyor. Yani mesela bugün çok başım ağrıyordu. Yani ilaç falan da aldım da ona bakın deprem oldu. Yani şey oluyor insanlar. Bir yerlerde bu kadar yani büyük bir yani ne büyük güçte atom bombası gibi bir patlama olduğunu düşünün. Böyle bir güç açığa çıkıyorsa bu da insan bedenini tabii ki etkiliyor. O yüzden de dedim biraz böyle konuşalım. Ay şimdi yani lütfen ülke şey yeri deprem yeri yani resmen durumu şey demeyin, gerçekten olmuyor böyle ayak bilmem ne. Yani gerçekten bugün tekrar bir daha deprem oldu. Merak ettim insanların da psikolojisini. Hele şu sıra İstanbul'da da başka bir panik de var. E, aynen yani ben de katılıyorum. Başka bir durum da var yani İstanbul'daki panik de e, daha farklı. Bakayım şöyle yorumlara. O yüzden ben şimdi buna girmek istemedim. Sadece biraz dediğim gibi yani birkaç yayın yapacağım. Faydalı olduğunu gördüğüm, düşündüğüm, konuk alacağım, yayın yapacağım. Teşekkür ederim. Selamlar Elazığ'da. Oralarda da dikkatli olun. O bölgeler de sonuçta. Ya bu kolyeyi takmıştım. Kolyeyi çıkarır mısın diyor. Yani böyle bir taş istedim boynumda, hissetmek istedim. Şöyle içeri alayım. Hani böyle çok süslü püslü gibi gözükmeyeyim. Sadece böyle bir şeydi. Taktım yani. Evet, bakıyorum. Yani sonuçta şu kadar atom bombası gücünde enerji açığa çıktı deyince bu insanın da dengesini alt üst eder. Hele o bölgeyi düşünemiyorum bile. Burada da şu anda İstanbul'da da işte hele bir Fransız'da çıkıp 7.6 bir de nokta atış söyleyince hani kendine göre insanlar daha da panik oluyor. Herkes kimle konuşsam zaten ya da şey işte baktırdınız mı? Bana o kadar çok geldi ki hani nerede oturuyorsun, baktırdın mı eve diye. Ondan da açmak istedim. Hani tamam 2000 yılından önce yapılan binalara İBB bakıyor da kaç yüz bin başvuru olduğundan haberiniz var mı bilmiyorum. Bir de ona da ne kadar güveneceğiz durumu da oldu. Artık şu anda herkesin en büyük yani psikolojisi hiçbir şeye güvenmemek oldu. Ülkece paranoyak olduk. Olan durum bu. Selamlar Çanakkale'ye, Bozcaada'ya. Yani şey ülkece paranoyak olduk. O da olabilir, bu da olabilir. Bunu doğru yapacaklar mı? Buradan da çalarlar. Orada hile yaparlar. Bu öyledir. Oturduğumuz yere, yattığımız yere hiçbir şeye güvenmiyoruz. Yani apartmanı belki baktıracaksın evine. Ama burada da hile olur mu? Sonra evi şeye vereceksin. Geri dönüşüm diyorum. Kentsel dönüşüme. Burada da yaparlar mı? Bir de yani ben o kentsel dönüşümde de şey oluyor yani evim var 120 metrekare veriyorlarmış 60 metrekare falan. Hep altta garajlar falan. Yeni evlerde yıkıldı. Yani dediğim gibi biraz da böyle dertleşme gibi olsun yapayım dedim. Ya bir kere en başta yani aslında konuk etmek istediğim biri var. O kişi hem de şey bölgesinde de yani bence daha fazla köye dönüş olması lazım. Yani emeklilerin köye dönüşü teşvik edilmesi lazım. Köylerde kalanlar sadece yaşlılar. Yarın öbür gün biz yiyecek yemeği nereden bulacağız? Yiyecek ekini, gıdayı. Yani köyde kimse kalmadığı zaman o zaman Bill Gates gibi kişilerin eline bakıyor oluruz. Orada toprak alıyorlar ya endüstriyel tarım. O zaman istesen de istemesen de yapay etmiş, oymuş buymuş. Çünkü şey yok. Üretim yok. Yani ben bunu 10 senedir bu konuda endişeliyim. Al işte geldi yani o günler. Ben İstanbul Büyükçekmece'de oturuyorum ve
Ahmet Ercan'a göre de Şener Üşümezsoy'a göre de Kumburgaz kırığı vardır. Oraya yakın da sayılır. Yani şey değil, burası da hani bir de burası verimli topraklar Büyükçekmece'de, bazı yerleri var orada da kayma var. Hani zamanında şeyimizi dediğim gibi binaya güveniyor oluyordum. Baktıracağım da başka tür baktırmak istiyorum. Bu konuda da prosedürlere bakıyorum. Bir yayın yapacağım. O yayında bir inşaat mühendisi olacak, aslında işini yapmaktan vazgeçmiş bir inşaat mühendisi. Orada bir sürü ben size prosedürü ulaştırmak istiyorum, yani anlatacak merak ettiğimiz sorular. Yani ben biraz burada faydalı olabilecek birkaç yayın yapmayı düşünüyorum. Evet, en tehlikeli yerlerden bir tanesi. Ama en tehlikeli yer deyip panik yapıp biraz da elde olan imkanlarla ilgili ha deyince çıkamıyorsun. Kendi evini boşaltayım, bir kiraya geçtin, o kira ne kadar güvenli bunu bilmiyorsun. Sadece bir kişiye bağlı değil, tüm apartman site herkesin anlaşması lazım. Bir sürü prosedür var. Yani termal kamera ile kontrol. Yani bilmiyorum. Buralarda tabii bizim bulunduğumuz yerde önceden şeylik yerdi. Civarım hep buralara gelirken zaten şeydi. Yani Beylikdüzü, Esenyurt'u demiyorum bile. Oralar felaket şeydi. Hep ayçiçek tarlasıydı. Ben çocukken buraya yazlığa geliyorduk. Böyleydi. Şu an şey halindeyim. Yani nasıl diyeyim? Buranın şu avantajı var. Evimiz 4 katlı. Geniş bahçe içinde her taraf. Bir alanı var. Dar dar sokaklar yok. O tipik İstanbul görünümü yok. Avantaj. Az katlı. Yani yapan müteahhit de yani dürüst bir müteahhitti adamcağız, hani şeydi. Böyle bir güven var. Yoksa hani hiçbir şeyin ama garantisi yok. Yeni yapılan yerleri dediğim gibi benim de şeyim yok pek. Hani hayalim 10 senedir olan hayalim bir yerlere yerleşmekti, daha farklı, daha köy hayatı, tek katlı ev, bahçe, hayvan, toprak. Satsank fazla iddialı olur. Yani şey yapabilirim aslında, ben YouTube'da bir özel üyeleri özel katıl bölümü açtım. Ya orada bir çalışmada yaptıracağım elementlere yönelik. Yani çünkü ben bunu workshop gibi yapmak istemiştim Zoom üzerinden. Belli kişiler katılmıştı. Ama dedim madem belli sayıda kişiyiz ve iyi bir sayıda vardı. Ben orada genel 4 element üzerine yani bir çalışmada yaptıracağım. Böyle bir şey var. Yani ben yorumları kapamak istemiyorum. Mesela burada önemli bir şey söyleyen biri çıkar. Onu da herkes görsün, ben de şey yapayım. 4 kattan 2'ye düşürülür 85 metrekare. Bizim 150 metrekare. Ya yok, 2 kata düşürüleceğini sanmıyorum. Bahçe içinde de 4 katı da yapabilirler. Yani o kadar değil burası. Sonuçta 8 daire var. O kadar değil ama yani şeylere falan, İstanbul'da Ataköy falan ne yaptılar? Bir millet kumsala 30 katlı falan Seapur bilmem ne şeysi çubuğu falan bir sürü yer yaptılar. Yani ve kaç trilyona satıldı bunlar. Büyük paralar, yani onları deniz alır mı bilmiyorum. Ya YouTube yayını şey yapacaktım ama dediğim gibi çok da başım var. O yarın yapayım dedim, YouTube yarın şeyini. Ama ben üyelere bazen tabii video yolluyorum. Üyelere yayında yaptım. Orada çünkü bir üyelik sistemi getirmiştim ama şimdi bunun reklamını yapmak istemiyorum. Hemen insanlar normalleşme diyor. Hemen başladı yine kişisel gelişim eğitimlerinin reklamları. 1. modül, 2. modül. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Nedir? Deprem psikolojisini yani bununla şey yapacaksınız diyorlar. Gelin bize sizin şeyinizi psikolojinizi toparlayalım manasına da getiriyorlar. Ya bilmiyorum, en başta bir kere bilim. Yani şey değil olay, ay ben psikolojimi toparlayayım. Ayrıca bazen yani kötü psikolojideysen bunu da yaşamak lazım. Yani şey değil, ay ben toparlayacağım kendimi, hep iyi olacağız, hep pozitif olacağız. Ah ne güzel. Yani ülkenin yangın yeri, yani deprem yeri, bir sürü insan ölmüş, bir sürü insan evsiz barksız kalmış. Büyük bir trajedi var. Trajedi de değil yani,
büyük bir afet, büyük bir durum. Çok üzücü. Buradayken hani bırakın illa da iyi olmayalım ya da psikolojimiz iyi olmasın yani. Ha ne diyorsun? Nasılsın? İyiyim. Hani o durum var ama alttan alta herkesin içinde o güvensizlik bir kere çıktı. Ha, burada da psikolojini iyi tutmak, belki de bunu neye yapacağız? Daha iyisine, daha fazla bilim. Yani evimizi atıyorum kontrol ettirmek mi? Ne yapılması gerekiyorsa o mu? Ya da yolsuzluk yapanlardan hesap sormaksa bu, en başta da bu. Böyle şeyler var. Yani şöyle bakıyorum, katılanları görüyorum. Varsa söylemek istediğiniz, konuşmak istediğiniz. Yani ben bugün mesela Antalya'dan bir arkadaşla konuştum. Antalya'da otellere depremzede diye insanlar yerleştirilmiş. Ama yani o kişiler pek de depremzede gibi değilmiş. Tamam işte 44 plaka falan, hani Maraş'tan gelme, Malatya'dan gelme, ama böyle BMW'ler, Mercedesler ve şey oluyormuş içeride. Hani kapalı havuz niye açılmadı? Havuz suyunun sıcaklığı soğuk. Şöyle böyle şu servisi yapmıyor musunuz diye kavgalar çıkmış. Ya zaten bunlar depremin 3. gününde gelmişler, otele yerleşmişler. Yani nedir? Oranın tuzu kuru kimseleri, evleri belki biraz hasar aldı ya da şey olmadı, eve girmek istemiyorlar ve böyle bir şey olmuş. Yani orada da görüyorsunuz işte Türkiye profilini. Yani burada başka bir şey konuşuyoruz. İnsanlar ayak ayak diyor. Bunun için başka tür şeyler de var. Yani şu an bu değil. Şey gibi oluyor işte. Yani neyse, benzetmek de istemiyorum onları. Ya Hatay'daki depremden haberim var zaten. Yani bir de böyle istismarcılar var ya da yapılan yardımları çalanlar var. Bu dejenerasyon olunca da zaten daha çok felaket görürüz durumu oluyor maalesef. Ha, iyide de kötüde de aynı kalabilmek. Yani şöyle bir şey. Hayat senin karşına tabii ki zorluklar çıkarır. Yani hiçbir şey her zaman güllük gülistanlık olmuyor. Onda da o doğru şekilde kalabilmek. Yani üzülebilirsin, üzülme diye bir şey demiyor ama belli ahlakını korumak. Orada da doğru olabilmek. Önemli olan bu. Soru sordunuz. Neydi soru, kaçırdım. Ee, Hatay'da nasıl kahve dünyasında hayata dönmüş? Tam aramalar bitti. Artçı deprem oldu. Yani neyse ki şu da var çok şükür. Ya aramalar sırasında arama kurtarmacılar içerideyken falan, tam o sırada hala canlı insanlar varken olsaydı o zaman çok fena yıkılırdı. En azından böyle olmuş ama dün ben bir astroloji canlı yayını izledim. Evet, resim eğitimi veriyorum. Canlı yayın izledim. Bir Plüton hizası vardı ve direkt Hatay'ın üzerinden geçiyordu yani. Hatay kritik yerlerden bir tanesiydi. Yani bu şey demek, yani küllerinden yeniden doğacak demek, ama o bir kül olma hali de var. Yani o tür bir durum vardı yani. Ora üzerinde ciddi şey var. Ha, İstanbul depremi için uzmanlar da söylüyor. Ben astrologları da takip ediyorum. 2025'ten önce düşünülmüyor. Hatta 2030 falan ondan sonra, ama şöyle, şimdi ben bunun uzmanı değilim. Ama bir yani inşaat mühendisi, inşaat işleri, jeoloji, yani bu konuda jeoloji olmaz ama tecrübeli inşaat mühendisi ve bu tür kişilerle şey yapmayı istiyorum. Yayın yapmayı istiyorum. Çevre konusunda da düşünüyorum. Bu bakımdan fikir almak başka kişilerden. Agatha Christie kitabı okursam tüm kitabı baştan okumam gerekir. Yani nasıl heyecan olacak? Bir bölümü okudum, 3 sayfa, 4 sayfa okudum ya da 10 sayfa okudum ama baştan sona şey çıkmıyor ki. Haberim var Hatay'daki depremden. Zaten bugün başım korkunç ağrıyordu. Ha, ben buraya şey yapmadım ya. Hiç moderatör falan atamadım. E, Şey yapmak için, silmek için. Yani astroloji öngörüleri var. Bölge bölgede şöyle bir şey var.
Astrolojide kartografya diye, astrokartografya diye bir şey var ve belli kritik açılar ve onların iz düşümleri şeye düşüyor. Dünyaya düşüyor, yeryüzüne düşüyor. Ve oradaki o sıkıntılı açıyı alan ya da o gezegenin iz düşümünü alan yer hangi bölge ise bu çıkabiliyor. Özellikle bu deprem öncesi zaten Türkiye'nin doğusuna biraz işaret etmişlerdi. Dikkat etmek lazım, bir şeyler olabilir diye deprem oldu. Yani şimdi Hatay civarında o belli bir tarafta da var sıkıntılar açıkçası. Ha, başım daha iyi ya, ilaç da içtim. Öyle. Instagram'da durur bu yayın ya. Durabilir. Bir sıkıntı şey yok. Yani silmeyeceğim. Bölgedeki depremleri neye yoruyorsunuz? Yani şey değilim dediğim gibi. Ama hani hep derler ya bazen işte şeyler çıkıyor. Yani ülkenin başına bir musibet geliyor. O başka şeylere sebep oluyor. Her şey bir şey domino taşı gibi aslında. Yo, ben sakinimdir. Bina eski diyorsunuz ama binanın eski olması şöyle. Yani beton zaten 60 senede eskiyen bir şeymiş. Yani biraz da teknoloji değişiyor, yine eskiyor. Hani zamanında sağlam yapılmış oluyor ama deprem görüyor ya da dediğim gibi yani bir eskime payı var. Ona göre geleneksel mimarilere bakıp ona göre yapmak belki daha doğruydu. Tarlalara ev yapmamak. Ya verimli arazi, ben şeye çok üzülüyorum. Burada da kentsel dönüşümde kazıyorlar. Kazdıkça altından su çıkıyor. Sahilde falan da yapıyorlar inşaat. Bir sürü su çıkıyor. Diyorum ne kadar verimli toprakmış, altından böyle su çıkıyor. Kuyu da kazsan su çıkar. Şu an ciddi bir kuraklık tehlikesiyle karşı karşıyayız. Kazsam diyorum ya su çıkar ve toprak. Ya toprağın ne kadar? 1 kilo toprak alıyorsun 50 lira 100 lira böyle bir şey. Yani toprak pahalı ve değerli bir şey. O topraklar ne oluyor bilmiyorum. Tüm o kentsel dönüşümdeki arazi ve bahçeyle kazıyorlar. Alta garaj yapıyorlar ya da dükkan. Alta garaj yapılınca da evin sağlamlığını şey yapıyor, bozan bir şey. Alta garaj yapılmasına çok karşıyım zaten. Hele bizim gibi geniş alan varsa. Yer kâr etmek için yapılıyor ya da kural diye garajı koyuyorlar. Tüm bahçedeki toprağı, ağaçları falan atıyorlar. Bir çim ve böyle yapay birkaç ağaç konduruyorlar. Oluyor sana bahçe, ki ben ona bahçe demem. Yani yapay bir şey. Bu hale getiriyorlar. Yani kentsel dönüşümdeki çıkan evler de böyle. O evleri sevmiyorum. Evleri şey olarak da sevmiyorum. Yapı olarak da bilemiyorum. Ama ciddi kuraklık var. Yani o topraklar dediğim gibi ne oluyor? Bu molozlar ne olacak? Yani düşünüyorum. Yarın yaparım YouTube'da yayın. Yani çok sorduğunuz için söyledim. Yani o şeyleri ben YouTube'da anlatırım ya şu anda. Deprem konusunda resim çizmeyi düşünüyor muyum? Şöyle bir şey, deprem konusunda yani sanatçı hiçbir şey böyle durumlara tabii duyarsız kalamaz. Ben Manisa'da kaç bin tane zeytin ağacı kesmişlerdi. Zeytin yapmıştım. Birkaç tane zeytin ağacı resmi yapmıştım. Bunları böyle bir sergi olsun. Ve onlardan satılacak gelirle köylülere bağışlamayı falan düşünmüştüm. Olmadı. Şimdiki depremde mesela o kadar çok fotoğraf, o kadar görsel görüyoruz ki yıkılmış binaları, işte e, ölen yakınının, ölen çocuğunun başında kahrolmuş olan babaları, anneleri. Yani gerçekten böyle akıllara artık kazınmış fotoğraflar oldu. O fotoğraflar zaten kendileri başlı başına sanat ve durumu belgeliyor, her şeyi anlatıyor. Şimdi onların tekrar resmini yapmak saçma olur. Öyle yapmışlar, bu değil. Yani yaparsan farklı bir şekilde olması lazım. Bir de zaten o drama tekrar gösterdiğin zaman zaten herkesin morali bozuk. Yani gördükçe düşündükçe başına ağrılar giriyor. Ee, Biraz daha umut ışığı sunabilmek gerekiyor belki yaptığın şeyle. Oradaki tekrar o üzüntüyü öyle bir şey yapacaksın ki e,
bir çare gibi farklı türde yapmam lazım yaparsam. Onu da düşünüyorum, ne yapabilirim diye. Ama daha farklı olabilir. Biraz daha coğrafyayı düşünüyorum. Toprağı düşünüyorum. Toprağın o kaymasını düşünüyorum. Yaptığım zaman resmi böyle yapabilirim. Belki biraz daha soyutlamalı bir resim olabilir ama yani dediğim gibi insanların acılarını kullanmak değil, öbür türlü insanların acısını kullanıyorsun gibi bir hal oluyor. Gördüm bazı örnekler ve ben utandım yani açıkçası o yapılan şeylerden. Öyle bir şey düşünmem tabii yaparsam resim. Yani düşünüyorum, buna şey kalamam yani. Ama ne çıkacağı meçhul şimdilik. Var mı başka soru ya da diyeceğiniz bir şey var mı? Makine, ha. Aslında makine var, moloz ve demiri ayrıştıran, molozu kullanmak üzere kuma çeviren. Zaten oradaki molozlar o demiri ayrıştırıyorlar. Belki betondan da inşaatçıların bayağı iştahını kabartmış. Onları yeni yol yapım çalışmalarında kullanıyorlar. Dolgu yapmak üzere kullanıyorlar. Molozlar Erciyes Dağı kadar olacakmış. İşte ondan demirini ayrıştırıyorlar ama o demirlerden tekrar inşaat demiri yaparsan yine yapacak bir demiri yapmış oluyorsun. Yani illaki bir şeyler üretilebilir ama yani Soma madenle ilgili resim yapmadım. Ben Soma'da bir köy vardı. Oranın zeytin ağaçlarını 6.000 zeytin ağacını bir gecede orada maden yapmak için kesmişlerdi. Ağlamıştım o gün. Ondan sonra yaptığım kaç tane? 3 tane zeytin ağacı resmi yapmıştım. Zeytine yönelik bir sergi düşünüyordum. Ha, tsunami uyarısı asılsız mı çıkmış? Olabilir. Bir de şeye bakıyorum şu sıra, Yuhanna vahyine bakıyorum. Belki e, belki okurum sesli kitap olarak, yani şu dönem hatırlanması gereken bir şey. Ya bu YouTube katılı reklamı değil. YouTube yayınımı izlerseniz orada yaparım yani. Şimdi düşmez. Bol su kuyusu da vuruyorlar, vurmak. Yani bilmiyorum. Ama yani çok fazla su kuyusu açıldığı zaman da o zaman da Konya'daki gibi dev obruklar açılıyor. Onun da bir dengesi var. Yani belki o Konya'daki falan sarsıntı bir çok derin obruklardan bir tanesi içe göçtü ve ondan dolayı sarsıntıydı ve deprem sandılar. Hani hemen harp falan diyorlar ya, böyle bir şey de olabilir Konya'daki durum. Yoksa hani falan tamamen bilemeyiz, ben sanmıyorum falan ama evet. Varsa bir soru daha alabilirim. Ondan sonra da kaçayım ben. Var mı? Ha, İsrail evet götürmüş, geri getirmiş. O geri getirdiğinin sahte olmadığı ne malum. Bilmiyoruz. O arada onu götürmeye akıl etmiş. Sonra geri getirmiş. Ay pardon demiş, geri getirmiş. Oldu. Avrupalı bile Anadolu'yu. Doğalgaz. Yok, açtım ya. Yani hava ısındı ama resimlerim konusunda teşekkür ederim. Yani zaten bu toplulukta anlaşılmam evet bir süre vakit alacak. Ya en basit isteğim dahi yani 10 sene önceki isteğim şimdi oldu. Muteber oldu ve belki birçok kişi bunu isteyecek. Ben 10 sene önce hiç kimse istemez düşünmezken köy hayatı istiyordum. Yani ve hep diyorum ama daha yani böyle işte. Ha, YouTube tabii yayınları daha fazla. Yani mesela haftada normal YouTube yayınım e,
2 yayın yapıyorsam orada daha fazla yapıyorum ya da kısa videolar çekip yolluyorum. Yani daha fazla bana maruz kalıyorsunuz. Bu kadar. Çünkü çok sordunuz, söyleyeyim bari. Yani ben bunu reklam için yapmadım. Biraz dertleşmek için yaptım. Resim yapacaktım da bir türlü. Guru Mermi Mermaid'den geliyor sanırım. Şey diyorlar, Guru Mermi. Guru zaten hoca demek. Benim gurum falan derler ya. Büyük ihtimalle dişi guru olduğunu tahmin ediyorum. Ben şöyle bilgisayardan bakacağım ya şimdi. Çünkü ben de ne diyor? Bir de TV programı mı diyorsunuz? Yok, YouTube'a geçmeyeceğim bugün. Onun başka bir düzeneği var. Yani emirleri de emir olarak şey dinlemiyorum. Çünkü doğru biliyor muyum diye bunu kontrol etmem lazım. Takıntılı biriyimdir. Evet. Yok. Allah Allah. Neyse. Yok ya, Guru Mermaid Mermaid pozu vardır. Deniz kızı. Guru ve deniz kızı bunu birleştirmişlerdir. Büyük ihtimalle buydu. Var mı bir sorunuz? Toplumumuza sert ve aşırı gelen son dönemdeki resimlerim öyle değil. Açıkçası sert resimler yaptığım dönemde o resimler daha çok satıyordu. Çünkü ondan daha fazla anlayan insanlar vardı. Hani son senelerde falan ise toplumda ciddi bir yozlaşma var. Sanatın azalması var. Yani bakıyorum 90'lardaki sanatta o kadar cesur işler yapılmış ki şu an yanından bile geçmez. O zaman sen de etkileniyorsun tabii ki. Adana'da tehlike arttı diyorlar. Benim tahminim zaten şeydi, bu depremlerden sonra İskenderun Körfezi'ne doğru gelir. Yani endişem hani Adana taraflarında olması, ki Adana'da ciddi hissedilmiş. Orada da çok yüksek binalar var. Adana, Mersin öyle yüksek katlı binalar var ki. Yani evet. Yo, bugün boya falan yapmadım. Ama son dönemde bayağı rüya görüyorum. Kapı üstündeki o kablo çatlak değil. Orada kablo var, kablo geçiyor. Evet, toplumdaki. Bu son depremde mi? Yani umarım sadece 3 kişiyle kalır, daha fazla artmaz. Teşekkür ederim. Hayvanlar da güzel ama hayvanlar o kadar şey olmuyor, talep olmuyor. Kendimi resmettiğim zaman ya da yani figüratifler daha fazla oluyor ama o da dediğim gibi son dönemde resim şeyi değişti biraz. Evet, başka bir soru falan varsa devam edeyim, yoksa kaçacağım. Allah Allah, ne birbirine hocam, aa çok şey. Hmm, yani çok rüya görmenin uykumun kalitesini, zaten geç yatıyorum ama çok net hatırlıyorum, acayip net hatırlıyorum, yani film gibi hatırlıyorum, o yüzden. Figüratif sanat var ama resim sanatıyla güncel sanatlar farklılaştı. Şimdi dijital şeyleri daha koyuyorlar. Dijitali sanat haline, e, yani bizde dayatılan şey, yapılan dijital işleri, dijital sanatları daha fazla sanat olarak göstermek isteniyor. Ressamlar resim çizeni kıskanır mı?
Yo, niye kıskansın? Ha, ressamların arasında bazen kıskançlıklar olur. Daha sert derken. Hmm. Ya aslında benim kaç sene önce yapmak istediğimde şöyle bir resim vardı. Daha sert diyorsunuz. Güncel sanat ürünleri. Şeydi. e, Bir çukur düşünmüştüm. Yani şeydeyiz, bir çukur içinde yaşıyoruz. Güneş geliyor gidiyor ama öyle bir çukurdayız ki güneşi hiç göremiyoruz. Aslında öyle bir şey yapayım. Ya şimdi buldum. Şeydeki, yani hani deprem ya da nereyle yapıyorsan da, yani ülkenin şeyi bir kısrak başı gibi uzanıyor ülkenin şekli. Ve ama yani orada bir böyle bir çukur da olmuş ve şey almıyor, ışık almıyor aslında. Ne yaparsan yap, ne kadar istersen zıpla, merdivene çık, yukarılara çık, güneşi göremiyorsun. Böyle bir şey olabilir. Ne, ev turu benim özelim. Ev turu niye getireyim yani? Üniversitede ders vermiyorum. Halk için ya da şey için, sanat diye, yani her tür, her ikisi de olması lazım. Ya ilham geldi, o benim kaç sene önceki fikrimdi. Yani o çukur resmetmek istiyordum. Çukurdayız biz hali. Gerçekten öyle. Şimdi yani düşününce zaten şey de yapabilirdim ya da oradaki fay hattı böyle bir yarık oluşturmuş ya. Yani şimdi tekrar o gördüğüm hayal şeye çıktı. Türkiye'de gerçekten de hani literally de o çukur oluştu. Çünkü 7 metre açılmış fayda. Ve bir ikileşme oldu, dualite oldu. Böyle bir şey olabilir. Şunu da söylerler resim için ya da resim alıcıları, galericiler. Ben öldürülen kadınların gözlerini yapmıştım. Bayağı bir. E, Öyle 7 9, yani çok bilinen, toplumda bildiğiniz öldürülmüş kadınların, herkesin bildiği bu gözlerini yapmıştım. Teşekkür ederim burada Rozet. Gözlerini yapmıştım. Ama tabii onları sergilemeye, farklı bir sergileme şekli de düşünüyordum. Pek kimse cesaret edemedi. Şey dediler ya, kimse öldürülmüş kadınların gözlerine bakmak istemiyor. Ya da galericiler de deyince ya bu çok sert, hani biraz moralimiz düzelsin istiyoruz. Böyle de olunca ölmüş kadının gözleri moralimizi bozar. Şimdi depremle ilgili resimlerde de böyle bir durum var ama dediğim gibi ben buna haddim değil. Oradaki acılı bir babayı, acılı anneyi, o insanları resmetmek, bu acıları kullanmak demek. Acıların ajitasyonunu yapmak demek. Bunu yapmam. Ama bunu daha soyut olarak gösterebilirim. Sanat aslında bunu gösteriyor. Mesela Fazıl Say'ın müziklerine baktığınız zaman, mesela bir Aşık Veysel yorumu var, Kara Toprak. Ya orada üzerinize o toprağın geldiğini hissediyorsunuz. Yani sanki böyle cesetsin, ölmüşsün, üzerine toprak atılıyor gibi bir his veriyor. Bunu soyut olarak veriyor. İşte bu sanattır. Böyle yaptığın zaman sanat oluyor. Yani ben de bir resim yaptığım zaman bunun böyle bir hissini vermesi gerekiyor. Yoksa ağlayan birinin, acılı birinin resmini yaptım, tıpkısının aynısını yaptım, zaten fotoğraf var. O değil olay. Yani düşünüyorum, o çukuru, bulunduğumuz çukuru resmedebilir miyim? Hani o zaman Dante'nin ilahi komedyası akla geliyor. Rönesans'ta yapılan resimler geliyor. Cennet cehennem tasvirleri geliyor. Hani al bunu bakayım, şey yapabilir miyim? Bazen öyle şeyler düşünüyorum ki bunu yapmaya benim şeyim yetmiyor. Ya da yapamam diye çekiniyorum. Düşündüğüm şey fazla yukarıda ama yapabileceğim şeyde diyorum, olur mu? Yapabilir miyim? O kadar gerçekçi olur mu? Dur bakayım. Yorumlara bakayım.
Ha, daha erotik düşünmüşsünüz. Ya böyle diyorum, ülke yangın yeri, deprem yeri. Şimdi ben orada erotik resim şey yapsam bununla ilgili olmaz. Yani 20 yaşındayken, 20'lerimdeyken bunu düşünüyordum ve içimden gelerek düşünüyordum. O zamanki bir de biz yine o özgürlüğü yaşadık. Ben 79'luyum. Yani gençliğimizi doya doya yaşadık. Şu an şeyi düşün, şu anki konjonktürü düşün, öyle değil. Yani 20 yaşında birini düşün, 20 yaşında. Yani doğduğundan beri bir iktidarla büyümüş. AVM'lere doğmuş o insan. Ah, evet. Yani şu an erotizm falan gerçekten komik oluyor. Burada bunları şey yapıyor olmak. Yani saçımı tarıyorum ben, şey oluyor. Bunun gibi bir durum, bununla kalamam ki. Yani tamam, belki bununla biliniyor olabilirim. Bununla duyulmuş olabilirim. Bu kısmı iyi de yapıyor olabilirim ama gerçekten vicdanım el vermez. Yani içim rahat etmez. Yani ya şöyle doğru düzgün bir şey varsa, soru ya da cevap, cevap diyorum yani, o zaman konuşalım. Alırım yani. Teşekkür ederim, enerjimin iyi gelmesine sevindim. Bir nebze de olsa. Yani biraz bildiğim alandan konuşayım dedim. Evet, bana sorunca şimdi hani nasıl resim yapmak istersin? Ya, iktidarla ilgili sormuştu. İktidar da benim ilgilendiğim konu. Rönesans yaşanır mı? Rönesans için yani aslında o dibe vurma halini yaşıyoruz. Çünkü Rönesans'tan önce öyle bir çağlardan geçmişler ki o o çağlardan sonra yeniden doğuş olmuş. Yani Rönesans yaşansa yaşansa işte bu Orta Doğu'da e, ya da İslam coğrafyasında yaşanabilir. Bilmiyorum. Bir sürü şey gerekli. Ama dediğim gibi önce bir dibin dibini görmek gerekiyor ki ondan sonra insanlar akıllanıyor da yeniden küllerinden doğuyor, bir şey yapıyor. Sanat tarihi konusunda aslında düşünüyorum, düşünmüyor değilim. Yapabilirim yani. Hikayelerimi ben koydum geçen gün, cumartesi günü bir okuma yaptım açıkçası. Televizyonda ben eskiden daha fazla çıkıyordum. Şimdi televizyona çıkmak için para veriyormuşsun kanallara. Ben de niye şey olmuyor diyordum. Yani öyle bir durum var. Şu an bir de benim yeni bir şeyler üretmem lazım. Yeni şeyler üretmeden de böyle çıkayım boş boş çok tercih etmem. Yani aslında var biraz üretim ama dediğim gibi şu an başka bir tekelde. İnsanlar televizyonda program yapmak için kanallara para veriyormuş. Konuk olmak için para veriliyormuş. Ben de bu şeyin içinde değilim. Ha, Arabistan Küpşehir projesi yeni Rönesans için tasarlanmış. Bir kişi mühendis biri de dedi o 400 metre çünkü şeyi büyüklükleri o küpün. Bunu nasıl kolonsuz yapacaklar diye gerçekten onu da bilmiyorum. Ben de platonik solitleri düşünmüştüm. Yani sen dev bir küp yaptığın zaman aklıma platonik solitler geldi. Küp de toprak elementini simgeler. Ve zaten Kabe'nin kendisi vardır. Kabe'nin kendisini küçücük bıraktılar, devce binalar dikerek etrafına. Buradaysa dev bir küp yapıyorlar kendi yaptıkları. Ne oluyor? Bir şekilde put yapma hali var. Hani o küpün içinde mi yaşanacak onu bilmiyorum ama ya Türklerde Rönesans olmaz. Şimdi şey yapmak da istemiyorum sadece bizden çıkmaz diye. Belki de bu depremde kurtulan çocuklar, yani onların kader planında belki apayrı bir rolü vardı. Belki o yüzden kurtuldu o insanlar, onu yaşadı ve Türkiye'yi oluştururken yani Türkiye'nin gelecek nesilleri olarak bir şeyleri oluşturacaklar. Yani vardır bunun da bir sebebi. Çünkü o dönemde şey kısmı biraz karışık, kritikti gökyüzündeki kısım. Yani o kurtulan enkaz altında hani böyle korunmuş ve kurtulmuş çocuklar
ileride belki de Türkiye'nin lideri olacak kimseler. Öyle bakmak lazım. Ha şey demiyorum Oytun Erbaş gibi ay Türkiye işte en şey olacak, şu olacak, bu olacak gibi iddialı bir şey diyemeyiz ama kendimizi küçükte görmeyelim. Yani şey bakmak gerekiyor. Tarafsız bakmak gerekiyor. Yani evet, Türk insanında birçok insanda sadece bir millete özgü değil. Kötü art niyetli insanlar da var ama çok iyi kalpli, çok faydalı insanlar da var. Evet, Atatürk devrimleriyle Rönesans yaşandı zaten diyorsunuz. Doğru. Aslına bakarsanız Osmanlı ya da Selçuk Osmanlı coğrafyasında da neler neler olmuş. O zaman üstünlük daha çok bu taraftaymış. Ya şey yaptı değil mi herkes de ya bu son Hatay'daki deprem insanların psikolojisini yine karıştırdı. Bakıyorum yine sorulara. İzmir'de imza günü düşünüyor musunuz? Aslında benim İzmir'de sevdiğim bir arkadaşım var ve şey yapmak istiyordu. Söyleşi yapalım diyordu. Sergide yapabileceğim bir yer varmış. Farsça'ya değil Arapça'ya ilgim var. Yani İzmir'de belki sergi, söyleşi, imza günü bir şey gibi bir şey olur ama benim yayın eviyle bağlantım kalmadı. Yeni bir kitaba başlamıştım ama şu anda gerçekten konsantre olamıyorum. Yapsam resim daha yaparım ama gerçekten bugün böyle çok baş ağrısı falan böyle bir gariptim. Hatay depremi öncesi, ay Hatay diyorum Maraş depremi öncesi de bir gariptim. Yüzüm niye kırmızı duruyor? Allık sürdüm. Biraz yüzüme renk gelsin dedim. Şeyi unuttur. İstanbul için hiç şu anda ortada bir şey yok. Yapacaktım. Bende de şu anda İstanbul'da kalabalık yerlere gitmeye çekiniyordum. Konsolosluklar kapanınca. Ondan sonra deprem falan oldu. Yine yani çekiniyorum açıkçası. Öyle yani. Yani İstanbul başka bir şey veriyor. Gerilim veriyor zaten. Evet. Tamamdır. Ben en iyisi çok pekmez için. Kullanıyorum ya, yiyorum biraz. Ha, Farsça öğrenmek istiyorsunuz. Yani Farsça çok şairane bir dil ama hiç Farsça ilgim olmadı. Şey daha merak. İbranice ve Arapça bunlar ilgimi çekiyor. İki dil birbiriyle çok da kardeş ya. O yüzden bunlar ilgimi çekiyor açıkçası. Ama önceden ben daha fazla böyle ezoterizm ve bazı kavramlar ve soyut spiritüel konularda daha fazla ilgileniyordum. Son dönemde bu belki Uranüs boğa transitinden ya da ay düğümlerinin boğaya gitmesinden falan biraz daha maddesel dünyaya, bilime, toprağa bunları daha fazla döndü. Zamanın ruhu diye bir şey var zaten. İsmimin anlamı Karolin küçük ve kadınsı olan demekmiş. Yani bir Fransız ismi. Yani Rusça'da da şeyleri var anlamları da anlamı bu. Şırnak'a bekleriz. O kadar oralara gelemem yani. Ya ben biraz doğuya gidince geriliyorum yani. Bana çok gelmiyor. Gittiğim ve en mutlu olduğum doğudaki yer Kuzey Kıbrıs Karpaz'dı. Orayı çok sevmiştim. Ama Doğu yani Güneydoğu falan birazcık zorluyor beni. Evet. Mardin'i daha çok sevdim ama. Mardin'i söyleyeyim. Orada Derüzzeferan ve Manastır çok güzeldi. Çok huzurluydu. Manastırları seviyorum. Mardin'i seviyorum evet. Yozgat'ı almayayım. Ya yeni kitap işte konsantre olup da yazabilirsem gelir. Gelecek yani film olacak bir kitap gelir. De çalışmam lazım. Öyle. Şey yapmışım ya özlemişim sizlerle de konuşmayı. İzmir'e geleceğim inşallah. Yok Diyarbakır'a Diyarbakır çok zorlayıcıydı enerjisi. Şey
Yani Mardin nasıl ferah, huzur dolu, Diyarbakır sert idi enerjisi. Ya ben Sivaslıyım. Annem babam Sivaslı. Sivas'ta da hiç bulunmadım. Merak ediyorum aslında ama gitmedim. Evet. Var mı başka soru? Şimdi kapatacağım. Ne olacak? Ah, ben de ne diyorum? Kapalı çarşı. Kapalı çarşı İstanbul Kapalı Çarşı değil herhalde. Evet. Ya dediğim gibi İzmir'de bir şeyler olabilir. Belki Karadeniz'de bir yerde de bir şeyler olabilir. Teşekkür ederim. Yok, İzmirli insanları severim, İzmir'i. Ama İzmir'in kendisine çok çarpık kentleşme buluyorum. Resmen dev gecekondular var İzmir'de ve çok yeşil yok maalesef. Hiçbir yerde ben öğretmenlik yapmadım. Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nden mezunum. Yüksek lisansım da var, yani aslında yüksek lisanslı olunca hani tez falan, üniversitede ders verebilirim ama girmedim o işlere hiç. Evet, yani e, teknolojiden uzak değil. Teknoloji olur ama köy evi, kerpiç ev falan böyle şeyler düşünüyorum. Yani ya taş ev ya kerpiç ev, doğal. Ahırda da resim yaparım diyorum. Yani düşündüğüm daha bu tür bir yaşam var. Bir de zaten durum onu da gerektiriyor. Yani bu kadar şehirlerde kapanıp sıkışık şekilde yaşamak hiçbir zaman istemedim. Burnum kıpkırmızı. Benim burnum zaten kışın soğuk, kızarır, soğuk olur. Soruya bakın ya. Hmm. Resim yayını, evet, konsantre olup düzenlikle kurarsam yaparım. Umuyorum. Evet, şimdi artık ayrılayım aranızdan. Görüşmek üzere diyorum. Yok, hiçbir zaman ben öğretmen olmayı düşünmedim. Yani özel ders veriyorum, ara ara resim dersi. Gayet de iyi yapıyorum ama çok yoruluyorum. Çünkü çok şey öğretmeye kalkıyorum. Ee, O süre içinde olabildiğince vermeye bakıyorum. O da biraz yorucu oluyor. Üniversitede de memuriyet düşünmemiştim hiç. O yüzden de olmadım. Yoksa yani benim yüksek lisansım vardı. Bir de doktora yaptım mı tam oluyor ama girmedim o işlere. Görüşürüz. Hoşça kalın. Yani önümüzdeki günlerde şey yapacağım. Konuklu yayın yapacağım. Böyle bilgilendirici yayınlar olacak. Yani böyle hap gibi yayınlar yapmak istiyorum. İzleyince hiç değilse yani hani şu süreçte hani depremdi, evdi, güvenlikti, bu konularda biraz faydalı olsun istiyorum yayınların. İnşallah gerçekten de faydası olur o yapacağım. Ee, Özellikle deprem sonrası konuklu yayınlar. Resim değil, ha, yoga dersi. Onlara da girmedim ya. Kaldı o da. Kapadokya'yı severim. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın.